Herkese merhaba. Benim ismim Aleftina Ersoy. Nöroloji uzmanıyım ben. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Bugün Alzheimer hastalığı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Alzheimer şüphesiyle nöroloji polikliniğine başvurduğunuz zaman ilk önce doktorlar tabii ki anamnezi alacaklar. Yani hastalığınızın öyküsü. Unutkanlık nasıl olur, ne zamandan beri var, nasıl ilerliyor ya da ilerliyor mu? Bunun dışında bir takım kan tahlilleri isteyebiliriz. Biyokimya, hormon testleri, nöro görüntüleme, beyin tomografisi ya da beyin MR'i çektirmek gerekiyor. Ve unutkanlık testi. Doktor kendisi yapıyor. Bu unutkanlık testi ya da psikologlara gönderebiliyor. Bütün bu testlerin sonucuna göre unutkanlık var mı? Bu unutkanlık Alzheimer hastalığına bağlı mı yoksa başka hastalığına mı bağlı ayırt edebiliriz. Alzheimer hastalığının sadece unutkanlık değil, davranışsal problemleri de olabilir. Hastalar halüsinasyon görebilir. Sadakatsizlik ya da çalma hezeyanları olabilir. Tabii ki özellikle bu tür psikiyatrik problemler bakım veren kişilere zorluk oluşturmaktadır. Alzheimer'in bazı evreleri vardır. Aslında bu bahsettiğim kötü maddelerin birikimi beyinde semptomların ortaya çıkmasından yıllar önce başlıyor. O dönemde klinik olarak yani muayene sırasında Alzheimer tanısı koymak mümkün değildir. Bir sonraki evrede bu madde birikimi arttıkça, beyinde küçülme ilerledikçe artık klinik yani muayene sırasında unutkanlığının ne tür olduğunu tespit edebilecek bir hale gelmektedir. Burada biz testlerle ve muayeneyle, görüntüleme yöntemleriyle Alzheimer'e ait olan unutkanlığını tespit edebiliriz. İkinci evre, orta evre Alzheimer hastalığının artık hastalar bakımda zorlanıyorlar. Yemek yemesinde zorlanıyorlar. Halüsinasyonları görebiliyorlar. Sürekli amaçsız dolaşabiliyorlar. Uyku uyuyamıyorlar. Tek başına yemek yiyemeyebilirler. Dolayısıyla bu hastalar artık kısmen bağımlı hale geliyorlar. Yakınlarını çoğu zaman karıştırıp unutabiliyorlar. Burada tabii ki artık bakım çok önemli hale gelmektedir. En ağır Alzheimer hastaları yukarıdaki söylediklerim dışında kendileri artık tanımıyorlar, yatalak hale gelebiliyorlar, aşite olabiliyorlar. Bu yüzden tabii ki bakım verinin sürekli yanında olması çok önemlidir. Hastalar geceleri genellikle kötüleşebilirler. Zaten uyku problemleri olan hastalarda eğer geceleri idrar söktürücü ya da kabızlık ilaçları verilirse bunların uyku hepten bozulabilir. Aydınlatma Alzheimer hastalarının kaldığı yerde çok iyi olmalı. Alzheimer hastalarına bakım veren kişiler mümkünse hep aynı olmalı. Alzheimer hastaları ileri evre olan Alzheimer hastaları stabilite seviyor, aynı ortamı seviyor. Ortam değişikliği onun durumunu kötüleştirebilir. Alzheimer hastalığının kesin iyileştirici tedavisi yoktur. Beyindeki küçülmeden dolayı beyindeki bir hormon eksikliği var. Asetilkolin bunun ismi. Bu bizim bellek fonksiyonunun en önemli hormonudur. Bizim öğrenme ve kognitif işlevlerin ana bileşenidir. İşte bu asetilkolin denilen madde Alzheimer hastalarının beyninde çok düşük seviyededir. Kullandığımız iki grup ilaç bu seviye birazcık arttırmaya çalışıyor. Dolayısıyla yerine koyma gibi bir tedavi söz konusudur. Ama o madde birikimine yönelik, beyin küçülmesine yönelik tedaviler henüz deneme aşamalarındadır.
Bahsettiğim gibi Alzheimer hastalığının bazı risk faktörleri vardır. İşte bunlar tansiyon, diyabet, kalp hastalığı gibi genetik yatkınlık, yaş vesaire. Ayrıca da yağlardan zengin bir diyet. Bu da Alzheimer hastalığının riskini artırabilir. Şimdi Alzheimer hastalığından nasıl korunabiliriz? Alzheimer hastalığının önlenmesi için özellikle sağlıklı yaşam tarzı önemlidir. Yani sağlıklı beslenme, Akdeniz diyeti, omega 3 yağ asitlerinden zengin diyet, B grubu vitamini çok önemli beyin için ve unutkanlık için ayrıca. Bunun dışında yüksek eğitim seviyesi genellikle Alzheimer hastalığından koruyor veya Alzheimer hastalığı erteliyor. Mümkünse beyninizi sürekli çalıştırın. Mental aktivite, sosyal aktivite ve fiziksel aktivite Alzheimer profilaksisi için vazgeçilmez faktörlerdir.